Merhaba, size özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bize ulaştırdığınız kaynakları didik didik ediyor, sizin için en can alıcı noktaları çıkarıyoruz. Bugün masamızda oldukça kritik bir dönem var, Birinci Dünya Savaşı sonrası. Özellikle de Sevr, Lozan, Musul ekseninde Kürtler konusu. Elimizdeki materyal Hasan Yıldız'ın Fransız arşiv belgelerine dayanarak hazırladığı Fransız belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul üçgeninde Kürdistan çalışmasından önemli bölümler içeriyor. Amacımız ne? Bu belgeler ışığında o çalkantılı dönemdeki farklı güçlerin yani İngilizlerin, Fransızların, Sovyet Rusya'nın, Kemalistlerin ve tabii ki Kürt gruplarının yaklaşımlarını ve bunların nasıl iç içe geçtiğini anlamanıza yardımcı olmak. Aslında tam da bu noktada kaynağın hemen başında yer alan Claude Lévi-Strauss alıntısı devreye giriyor. Neden bu tür tarihsel incelemelerin değerli olduğunu çok iyi özetliyor bence. Tarihi bilmeyenler kendilerini bugünün cahil olmaya da mahkum etmektedirler. Çünkü şimdinin unsurlarını karşılıklı ilişkileri içinde tartmaya ve değerlendirmeye yalnızca tarihsel değişim izin vermektedir. İşte bu Fransız belgeleri tam da o dönemin karmaşık güç dengelerini, çıkar çatışmalarını, hani özellikle de büyük devletlerin, yeni Türkiye'nin ve Kürtlerin hedeflerinin nasıl kesiştiğini, nerede ayrıştığını görmek için bize eşsiz bir pencere aralıyor gerçekten. Kesinlikle. O zaman lafı çok uzatmayalım, hemen bu belgelerin ve dönemin ruhunun içine dalalım. Bakalım Fransız arşivleri bize o dönemin oyuncuları ve özellikle Kürt meselesinin bu denklemdeki yeri hakkında neler fısıldıyor. Kaynak, tarihsel geçit diye bir bölümle başlıyor. Yani savaş sonrası dünyanın genel havasını bir veriyor bize. Sonrasında hemen Kürtlerin İngiliz egemenliğine karşı aldığı tavra odaklanıyor. Bu daha en başından bölgedeki gerilimi hissetmemizi sağlıyor sanki. Eski düzen yıkılmış, yeni bir dünya kuruluyor ve Kürtler de bu yeni düzende kendilerine bir yol çizmeye çalışıyor, değil mi? Aynen öyle. Bir belirsizlik dönemi ve herkes kendi pozisyonunu almaya çalışıyor. Şimdi burayı biraz deşelim o zaman. Kaynağın önemli bir kısmı Sevr Anlaşması sürecine odaklanıyor. Hani şu meşhur Osmanlı'yı paylaşmayı hedefleyen ama pek de uygulanamayan anlaşma. İşte bu süreçte Kürt meselesine kim nasıl yaklaşıyordu? Fransız belgeleri bu konuda neler söylüyor? Mesela İngilizlerin tavrı neydi? İngilizlerin tavrı tabii bölgedeki genel stratejileriyle çok bağlantılıydı. Özellikle petrol zengini Musul üzerindeki hedefleri vardı, bu çok net. Ve bu hedefler doğrultusunda hareket ediyorlardı. Kürtlerle ilişkileri de bu çıkarlara göre şekillendi ister istemez. Yani zaman zaman destekleyici gibi görünseler de asıl odak noktaları kendi imparatorluk menfaatleriydi. Kaynak da bu genel çerçeveyi çiziyor zaten. Peki ya Fransa? Kaynakta Fransa'nın Kürt sorununda gerçek tavrı gibi böyle iddialı bir başlık var. Bu gerçek vurgusu neden? Yani Fransızlar biraz ikili mi oynuyordu o dönemde? İşte burası gerçekten ilginç. Çünkü Fransız politikası çok daha, nasıl desem, katmanlı görünüyor. Hasan Yıldız'ın Fransız arşivlerinden aktardığına göre, ki yazar buna kitabında özel bir bölüm ayırmış, Fransa meseleye daha çok ideolojik bir çerçeveden bakıyor. Yani sosyalizm, kapitalizm ikilemi üzerinden. Öncelikli hedeflerine Kemalist hareketi Sovyet etkisinden koparıp yeni Türkiye'yi batıya, yani kapitalist dünyaya entegre etmek. Vay canına. Durum bu kadar net mi yani? Fransızlar için Kürtlerin durumu aslında Türkiye'yi kendi kamplarına çekme stratejisinin bir piyonu gibi miydi? Öncelik tamamen Türkiye'nin batıyla bütünleşmesiydi anlaşılan. Büyük ölçüde öyle görünüyor. Belgelerde yeni Türkiye yönetimini uluslararası çeşitli ekonomik, sosyal, hukuksal, kültürel anlaşmalarla Batı dünyasına bağlamanın ne kadar önemli olduğunun altı çiziliyor. Fakat işin ilginç yanı şu, Fransız belgeleri aynı zamanda bir çelişkiyi de ortaya koyuyor. Yani bir yandan Türkiye'yi kazanmak istiyorlar ama diğer yandan bu yeni yönetimin içeride yapması gereken reformlar, özellikle azınlıklar ve Kürtler konusunda atılması beklenen adımlar konusunda zorlanıyorlar. Kendi uygarlık misyonu söylemleri var bir de, biliyorsunuz. Bir de Suriye gibi manda yönetimlerindeki çıkarlarıyla bu durum pek örtüşmüyor açıkçası. Yani büyük strateji, sahadaki gerçekleri ve kendi iddialarını biraz eziyor gibi bir durum var. Çok katmanlı gerçekten.
Peki diğer oyuncular, Sovyet Rusya, Kemalistler ve Kürt gruplarının pozisyonları nasıldı bu sevr sürecinde? Kısaca ona da değinebilir miyiz? Tabii. Sovyet Rusya, başlarda Kemalist hareketi yani Ankara hükümetini Batı emperyalizmine karşı doğal bir müttefik olarak gördü ve destekledi. Onların derdi, batılı güçlerin bölgedeki nüfuzunu kırmak, en azından sınırlamaktı. Kürt meselesine yaklaşmaları da bu büyük stratejinin bir parçasıydı doğal olarak. Genellikle Ankara yönetimini destekler bir tavır aldılar. Kemalistlerin pozisyonuysa net. Milli mücadele sırasında Kürtlerle işbirliği yapılmış olsa da yeni kurulan ulus devletin bütünlüğünü korumak ve Sevr'de öngörülen bağımsız ya da özerk Kürdistan fikrini kesinlikle engellemekti amaç. Kürt gruplarına gelince onlar da tek bir ses değildi maalesef. Farklı siyasi görüşler vardı, aşiret bağları gibi etkenler vardı. Kimi gruplar bağımsızlık veya özerklik isterken, kimileri yeni Türkiye Cumhuriyeti içinde haklarının güvence altına alınmasını umuyordu. Bu farklılıklar da ortak bir strateji oluşturmalarını zorlaştıran önemli etkenlerdendi o dönemde. Anlıyorum, anlıyorum. Peki Sevr'den sonra rüzgar tersine döndü bildiğimiz gibi ve Lozan Konferansı'na gelindi. Kaynak bu süreci Lozan'ın gelişi ve azınlıklar sorunu içinde Kürtler başlığı altında inceliyor. Lozan, Sevr'in aksine Kürtlere herhangi bir özel statü tanımadı. Bu noktaya nasıl gelindi peki? Fransız belgeleri bu geçişi nasıl anlatıyor? Lozan'a giden yolda oldukça hareketli aslında. Yazarın yine Fransız arşivlerine dayanarak aktardığı bilgilere göre, Lozan öncesinde Paris'te yapılan hazırlık toplantılarında 3 ana konu öne çıkmış. Birincisi Boğazların statüsü, ikincisi İstanbul'un geleceği ve üçüncüsü de Doğu Trakya meselesi. Bu ön görüşmelerde Musul'un da çetin bir sorun olacağı daha o zamandan belliymiş zaten. Belliymiş yani. Evet, nitekim Lozan'ın en dühüm konularından biri oldu Musul. Peki Kürt meselesi bu büyük başlıkların arasında nasıl diyelim kaynadı mı gitti? Azınlıklar sorunu içinde ele alındığı söyleniyor ama. Yani büyük ölçüde öyle oldu diyebiliriz maalesef. Evet, azınlık hakları konuşuldu ama Lozan'daki temel odak yeni Türkiye'nin sınırlarını, egemenliğini ve uluslararası tanınırlığını sağlamaktı. Türk heyeti, Kürtlerin ayrı bir azınlık statüsünde olmadığını, Müslüman olduklarını ve Türklerle eşit vatandaşlar oldukları tezini çok güçlü bir şekilde savundu. Bu tez, özellikle İngiliz ve Fransızların kendi iç hesapları ve değişen dengeleri nedeniyle müttefikler tarafından büyük ölçüde kabul gördü diyebiliriz. Sevr'deki hava dağılmıştı artık, o çok net. Bunu biraz daha geniş bir çerçeveye oturtursak, Musul meselesi burada kilit bir rol oynadı. Hem Lozan görüşmeleri sırasında hem de sonrasında. Kaynakta da meclisteki Musul tartışmaları ve Lozan'daki Musul pazarlıkları ayrı ayrı ele alınıyor zaten. Çünkü Musul hem zengin petrol yatakları hem de stratejik konumu nedeniyle özellikle İngiltere için çok önemliydi. Ve tabii Musul vilayetinin nüfus yapısında Kürtler önemli bir yer tutuyordu. Bu da meseleyi daha da karmaşık hale getiriyordu ister istemez. Fransızlar Musul konusunda ne düşünüyordu peki? Kaynakta Fransa Başbakanı Poincaré'nin görüşlerine yer verilmiş sanırım, değil mi? Evet, ilginç detaylar var orada. Fransız belgelerine göre, yazarın aktardığına göre, Paris'teki ön konferansın son günü, yani 18 Kasım 1922'de, Poincaré, Irak ve Suriye sınırında büyük bir sorun beklemediğini söylüyor. Hatta Mudanya mütarekesini örnek gösterip, Türklerle anlaşılabileceğine inanıyor gibi bir havası var. Ama aynı Poincaré, Trakya konusunda müttefiklerin Türklere karşı pek de kozu kalmadığını da itiraf ediyor. Bu da önemli. Poincaré'nin müttefiklerin olası bir Türk ilerleyişine karşı askeri müdahalesinin moral olarak imkansızlığından bahsetmesi de dikkat çekici. Bu sanırım Birinci Dünya Savaşı sonrası batılı güçlerin yorgunluğunu gösteriyor, değil mi? Yani yeni bir maceraya atılma konusundaki isteksizliğini. Kesinlikle. Yunanistan'ın Trakya'yı savunma gücünün kalmaması ve müttefiklerin yeni bir Türk askeri harekatından çekinmesi, Lozan'da Ankara'nın elini epey güçlendirmiş olmalı. Kesinlikle öyle. O dönemin genel havasını anlamak çok önemli. Yazarın Fransız belgelerinden çıkardığı bir başka önemli nokta da şu: Kemalist hareketin askeri başarısı, özellikle sömürgeci güçler olan İngiltere ve Fransa için ciddi bir endişe kaynağı olmuş.
Neden? Çünkü bu başarının Hindistan'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş İslam coğrafyasındaki sömürge halkları için bir örnek oluşturmasından ve oradaki bağımsızlık hareketlerini ateşlemesinden ciddi korkuyorlardı. Kaynakta Fransa'nın kendi sömürgelerinden asker toplama potansiyeline dair bir bilgi de var. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu da ilginç bir ayrıntı, evet. Fransızların gelecekteki olası savaşlar veya sömürgelerindeki düzeni korumak için kendi sömürgelerinden yaklaşık 150 bin kişilik bir asker gücü devşirme potansiyeli olduğu belirtiliyor kaynakta. Bu Fransa'nın askeri planlamasında önemli bir faktör tabii ki. Ancak işte Kemalistlerin başarısının yarattığı bu tehlikeli örnek ve Kürt meselesi gibi bölgesel sorunlar bu sömürge düzenini ve asker toplama işini zorlaştırabilecek unsurlardı onlar için. Bütün bunların arka planında da unutmamak lazım, Birinci Dünya Savaşı'nda ölen 9 milyon insanın o korkunç acı hatırası var. Devletler ne pahasına olursa olsun yeni bir büyük savaştan kaçınmak istiyordu. Bu da pazarlıkları etkileyen bir diğer faktördü şüphesiz. Tüm bu uluslararası hesaplar, stratejiler arasında bir de milli mücadele yıllarındaki Türk-Kürt ittifakı ve birlik söylemi var. Kaynakta buna da değiniliyor sanırım. Tabii Lozan sonrası bu söylemin ne kadar hayata geçtiği o ayrı bir tartışma konusu. Evet, o başka bir boyut. Ve şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Bizim burada konuştuğumuz her şey Hasan Yıldız'ın Fransız arşivlerine dayanarak yazdığı kitaptaki bilgilere ve belgelere dayanıyor. Kitabın sonunda bu belgelerden örnekler de sunuluyor zaten. Belge 1 ve belge 2 olarak. Bu bize olaylara özellikle Fransa'nın gözünden, birinci elden kaynaklarla bakma fırsatı veriyor. Ama unutmamalıyız ki bu resmin sadece bir parçası. Aynı döneme ait İngiliz, Türk, Sovyet veya Kürt kaynakları da muhakkak farklı veya tamamlayıcı bilgiler sunuyordur da. Peki tüm bunlardan ne anlamalıyız? Şöyle bir toparlayacak olursak. Gördüğünüz gibi bu Fransız belgeleri bize Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki o dönemin özellikle de Sevr-Lozan-Musul denkleminin ne kadar iç içe geçmiş, ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Bir yanda İngiliz, Fransız, Sovyet çıkarları, diğer yanda yeni kurulan Türkiye'nin varoluş mücadelesi ve hedefleri, arada ise Kürtlerin kendi geleceklerini belirleme ya da en azından haklarını güvence altına alma çabaları, hepsi birbiriyle sürekli etkileşim, çatışma ve pazarlık halinde. Oldukça çetrefilli bir dönem. İşte bu tarihsel dinamikleri, yapılan veya yapılamayan anlaşmaları, Hasan Yıldız'ın derlediği Fransız belgeleri gibi somut kanıtlara dayanarak anlamak çok kıymetli. Başta söylediğimiz gibi Lévi-Strauss'un dediği yere geliyoruz yine. Bugünü yorumlayabilmek için geçmişin bu karmaşık ilişkilerini, farklı aktörlerin neden öyle davrandığını, alınan kararların arkasındaki motivasyonları çözmemiz gerekiyor. Fransız belgeleri bize özellikle Fransa'nın Türkiye'yi batıya çekme stratejisi ve bu stratejinin Kürt meselesi gibi konuları nasıl etkilediği hakkında önemli ipuçları sunuyor gerçekten. Bu belgeler aynı zamanda büyük güçlerin kendi çıkarları peşinde koşarken nasıl pozisyon değiştirebildiklerini, verilen sözlerin ya da Sevr gibi anlaşmaların uluslararası konjonktür değişince nasıl kolayca rafa kalkabildiğini de gösteriyor sanki. Lozan'da Kürtlerin aradıkları statüyü bulamaması biraz da bu acımasız çıkar çatışmalarının bir sonucu olarak okunabilir belki de. Evet, maalesef bu durum sadece o döneme özgü de değil gibi. Uluslararası ilişkilerde güç dengeleri, ekonomik çıkarlar ve jeopolitik hesaplar çoğu zaman halkların taleplerinin, haklarının veya tarihsel iddialarının önüne geçebiliyor. Bu Fransız belgeleri bunun acı ama gerçek bir tarihsel örneğini gözler önüne seriyor adeta. O zaman size üzerinde kafa yoracağınız bir son soru bırakalım dinleyicilerimize. Sevr ve Lozan döneminde Kürt meselesi etrafında şekillenen, bu Fransız belgelerinin de tanıklık ettiği bu karmaşık ilişkiler ve çatışan çıkarlar yumağını düşündüğümüzde, bu tarihsel kökleri anlamak, günümüzde yaşanan benzer kendi kaderini tayin hakkı mücadeleleri, azınlık hakları sorunları ve uluslararası anlaşmazlıklarla ilgili jeopolitik zorluklara bakış açımızı nasıl etkileyebilir? Yani geçmişteki bu dinamikler, bugünkü benzer düğümleri çözmeye çalışırken bize ne gibi dersler veriyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer. Bu detaylı incelemede bize katıldığınız için teşekkürler.